halk arasında popüler olan Hızır inancı hakkında çeşitli yönlerden bilgi edinmek ve merak edilen soruların cevabını öğrenmek için Ahmet Yaşar Ocak'ın İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü isimli kitabı tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Kitap, ilahiyat, tarih, tasavvuf, edebiyat ve folklor kaynakları incelenerek oluşturulmuş titiz bir çalışmanın ürünü. Bu yazıda kitapta değinilmiş tüm konulardan bahsetmeyeceğim. Hızır konusunda genelde merak edilen konularla ilgili birer cümlelik özet bilgiler vereceğim. Merak edenlerin kitabı edinerek okumasını tavsiye ederim. Hızır inancının Kur'an'daki dayanağı Musa ile Hızır kıssasıdır. Bu kıssa Kehf suresinin 60 ila 82. ayetleri arasında geçer. Aslında Kur'an'da Hızır adı hiç geçmez. Musa ile Hızır kıssası olarak anılan kıssada Musa'nın kendisinden ilim talep ettiği kişi ayette Allah'ın bir rahmeti olarak kendisine ilim verilmiş bir kul olarak alınır. Doğruluğu şüpheli hadislerde bu kulun adının Hızır olduğu ifade edildiğinden kıssa Musa ile Hızır kıssası olarak anıla gelmiştir. Kıssayla verilmek istenen mesaj ilahi takdirin sırlarının insanlar tarafından çözülemeyeceği hususudur. Kıssanın kökenini araştıran şarkiyatçılar Gılgamış destanı, İskender tarihleri ve Yahudi mitolojisinde kimi izler olduğunu iddia etmişlerdir. Hızır inancının kökenindeki ana kaynaklardan biri olması ve İslam inancının ana kaynağı olması sebebiyle kıssanın Kur'an'da nasıl geçtiği önemli. Kehf suresindeki ilgili ayetleri Muhammed Esed çevirisinden okuyalım. Hani Musa yardımcısına iki denizin birleştiği yere kadar yoluma devam edeceğim demişti. Bu yolda yıllar harcamam gerekse bile. Fakat iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıkları bütünüyle akıllarından çıktı ve denize dalıp gözden kayboldu. Ve biraz uzaklaştıktan sonra yardımcısına öğlen azığımızı çıkar dedi. Doğrusu bu yolculuk bizi bir hayli yordu. Yardımcısı olacak şey mi bu dedi. O kayanın yanında dinlenmek için durduğumuzda nasıl olduysa balığı unutmuşum. Bunu olsa olsa bana şeytan unutturmuş olacak. Tuhaf şey nasıl da yol bulup suya ulaştı. Musa heyecanla demek aradığımız yer orasıydı diye bağırdı ve izleri üzerine hemen geri döndüler. Orada kendisine katımızdan üstün bir bağışta bulunarak özel bir bilgiyle donattığımız kullarımızdan birine rastladılar. Musa ona neyin doğru olduğu konusunda sana verilen bilgiden bana da öğretmen için senin peşinden gelebilir miyim dedi. Öteki sen benimle birlikteyken olacak olanlara katlanamazsın dedi. Çünkü tecrübe alanı içinde kavrayamayacağın şeye nasıl katlanabilirsin ki? Musa Allah dilerse beni sabırlı biri olarak bulacaksın dedi ve ben hiçbir konuda sana uyumsuzluk göstermeyeceğim. Bilge kişi yani Hızır olarak yorumlanan kişi pekala dedi. O halde eğer benim peşimden geleceksen yapacağım şeyler hakkında bu hususta ben sana bir açıklamada bulununcaya kadar bana hiçbir şey sormayacaksın. İkisi böylece yola koyuldular. Sonunda bir kıyıya vardılar ve onları karşı kıyıya taşıyan tekneden inecekleri zaman bilge kişi teknede bir delik açtı. Musa bunu görünce İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Doğrusu çok vahim bir şey yaptın diye çıkıştı. Beriki ben sana bana asla katlanamayacağını söylememiş miydim dedi. Musa kendimi kaybettim diye beni paylama ve beni yaptığım işten dolayı zora koşma. Böylece yeniden yola koyuldular. Sonunda genç bir adama rastladılar. Bilge kişi onu öldürdü. Musa bunu görünce bir başka cana karşılık olmaksızın masum bir cana kıydın öyle mi diye çıkıştı. Gerçekten çok korkunç bir iş yaptın. Beriki ben sana bana asla katlanamayacağını söylememiş miydim dedi. Musa bundan böyle sana soru soracak olursam benimle artık yoldaşlık yapmazsın. Çünkü artık benden yana yeterince özür işittin dedi. Bunun üzerine yeniden yola koyuldular. Derken bir kasaba halkıyla karşılaştılar. Onlardan yiyecek bir şeyler istediler. Ama bu ahali onlara konukseverce davranmaya hiç yanaşmadı. Ve bu kasabada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Bilge kişi ona hemen onarı verdi. Musa bunu görünce eğer dileseydin hiç değilse yaptığın bu iş için bir ücret alabilirdin dedi. Bilge İşte böylece seninle yol ayrımına gelmiş olduk dedi. Şimdi sana sabır göstermediğin bütün o olayların iç yüzünü açıklayacağım. O tekne geçimini denizden sağlayan yoksul insanlara aitti. Ona hasar vermek istedim çünkü peşlerinde her sağlam tekneye zorla el koyan bir hükümdar olduğunu biliyordum. O genç adam da ki anası babası mümin kimselerdi, taşkınlıkları ve inkarcı eğilimleriyle onlara çok derin acılar vereceği yolunda kaygı verici belirtiler görmüştük. Onu öldürürken Rablerinin o ana baba
babaya onun yerine ondan daha temiz karakterli ve merhamette ondan daha ileri başka bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince, duvar o kasabada yaşayan 2 yetim oğlan çocuğuna aitti. Altında hukuken onların olan bir hazine gömülüydü. Onların babası dürüst ve erdemli biriydi. Bunun içindir ki Rabbin onların erginlik çağına eriştiklerinde o hazineyi Rabbinden bir bağış olarak kazıp çıkarmalarını irade etti. Dolayısıyla ben bütün bunları kendiliğimden yapmadım. Senin sabır göstermediğin olayların iç yüzünün gerçek anlamı işte budur. Kıssada Musa olarak anılan kişinin Peygamber Musa mı yoksa Musa isimli başka biri mi olduğu konusunda tarih boyunca farklı görüşler ileri sürülmüşse de genel kabul bu kişinin Peygamber Musa olduğu yönündedir. Musa'nın kendisinden ilim talep etmiş olması nedeniyle Hızır'ın konumu hakkında da çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Genellikle tasavvuf çevreleri Hızır'ın veli olduğunu, geriye kalanlar da peygamber olduğunu iddia etmişlerdir. Nadiren de olsa Hızır'ın melek olduğunu iddia edenler de olmuştur. Hızır'ın ölümsüz olduğuna dair ayet ya da hadis bulunmamaktadır. Buna rağmen tasavvufçular, 12 İmam Şiileri ve Sünni halk kitlelerinde ölümsüz olduğu inanışı vardır. Hızır aslında isim değil, lakaptır. Hızır'ın gerçek adı ve soyu hakkında farklı kaynaklarda çok değişik rivayetler yer alır. Soyunu Adem, Nuh, İbrahim, hatta Firavun'a bile dayandıranlar vardır. Ayet ve hadisler hariç tutulduğunda diğer İslami kaynaklarda anlatılan Hızır aslında Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan İlyas peygamberdir. Hızır ile İlyas arasında bir ilişki olduğuna ya da bir araya geldiklerine dair ayet ya da hadis bulunmamaktadır. Buna rağmen İslam toplumlarının geleneklerinde ve özellikle Türklerde Hızır ve İlyas'ın bir araya geldiğine inanılan günlerde Hıdrellez gibi merasimler düzenlenmektedir. İlyas peygamberin ölümsüzlüğe sahip olduğundan Kur'an ya da hadislerde söz edilmez. Ancak Kitab-ı Mukaddes'e göre İlyas ölümsüzdür. Muhyiddin Arabi Hızır'dan aldığı hırkayla irşat ve talim terbiye yoluna girdiğini iddia eder. Arabi'nin şeyhi ve halefi için de aynı durum söz konusudur. Bu ilginç iddianın kökenini İncil'de görüyoruz. İlya göğe yükselmeden önce hırkasını yanındaki Elişa'ya verir, ona nasihatte bulunur ve kendi yerine halef bırakır. Tasavvuf anlayışında Hızır'ın işlevleri şunlardır: mistik yola kılavuzluk ve mürşitlik, kişileri velayet mertebesine erdirme, tasavvufi gerçekleri ve sırları öğrenme, gerçeğin meydana çıkmasına yardımcı olma, felaketli ve güç durumlarda imdada yetişme. Kitab-ı Mukaddes'te adı geçen İlyas da Yahudi mistiklerine gizli hikmetleri ve sırları bildiren, yollarda, çöllerde çeşitli vesilelerle kendisine rastlanan, aniden ortaya çıkıp bedevi kılığında dolaşan bir peygamberdir. Kitab-ı Mukaddes'te adı geçen İlyas da Yahudi mistiklerine gizli hikmetleri ve sırları bildiren, yollarda, çöllerde çeşitli vesilelerle kendisine rastlanan, aniden ortaya çıkıp bedevi kılığında dolaşan bir peygamberdir. Tasavvufta İlyas peygamberin de Hızır gibi ölümsüz olduğuna inanılır. Hemen hemen bütün mutasavvıflar aynı görüştedir. Halk arasındaki Hızır imgesi de bütün ümit ve imkanların tükendiği, çarelerin sona erdiği durumlarda yardıma çağrılan ve çağrıldığında da mutlaka geleceğine inanılan sonsuz güce sahip semavi bir kurtarıcıdır. Türkçedeki kul sıkışmayınca Hızır yetişmez, Hızır gibi yetişti gibi atasözü ve deyimler hep bu halk inancının bir ifadesidir. Dolayısıyla Hızır bütün İslam milletlerinin folklorlarındaki en canlı bir bilinen sima, Hz. Muhammed ve Hz. Ali'den sonra en çok kutsallaştırılan şahsiyettir. Halk inançlarına göre Hızır'ın işlevleri ise şunlardır: zor durumlarda ve felaketlerde yardımcılık, iyileri mükafatlandırıp kötüleri cezalandırma, bereket ve bolluğa kavuşturma, savaşlarda yardım etme. Hıdrellez, Hızır ve İlyas'ın bir araya geldiği düşünülen günün yıl dönümü olarak kutlanmaktadır. Her yıl yaz mevsiminin başlangıcı olarak 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdrellez, Hızır, İlyas kelimelerinin halk telaffuzunda aldığı biçimi yansıtmaktadır. 6 Mayıs, Balkanlar ve Doğu Avrupa Hristiyanlarınca St. George Ayayorgi günü olarak kutlanmaktadır. Bizans Anadolu'sunda da aynı şekilde kutlanmaktaydı. Önceden Hristiyanların yaşadığı ve Ayayorgi'nin takdis edildiği bütün memleketlerde İslam fetihlerinden sonra halk bu azizle Hızır'ı birleştirmiştir.